Sayın seyirciler, size olduğu kadar bize de Türk dizilerinden biraz gına geldi. Derken Game of Thrones'un 7. sezonu yayına girdi. Az değil, diziye başladığımızdan beri Güneş'in etrafında 7 kere döndü dünya. Serinin yazarı George Martin'e sorarsanız lafı bile edilmez mikroskobik bir zaman. Bize sorarsanız yeni sezon beklemekten anamız ağladı. Bir dizi final yapmadan izlemeye başlayamayan arkadaşları uyarı. Eğer izlemek için Game of Thrones'un bitmesini bekliyorsanız sonunuz şöyle olabilir. Tabii bu tontiş George amcanın 68 yaşında olduğunu düşünürsek adamcağız tahta kimin oturacağı çekilmeden ölecek diye ödümüz kopuyor. Ama korkmayın, George abimiz usta çırak ilişkisini gözetmiş ve senarist elemanları yetiştirmiş. Ki son gelen haberlere göre dizinin final sezonunun senaryosu tamamlanmış. Özetleyecek olursak dizi futbol maçına benziyor. Ortada bir taht var. Bu tahtı ele geçirip golü atmak için çeşitli memleket, kültür ve karaktere sahip birçok kahraman türlü entrikalarla top koşturuyor. Bir taraftan kuzeyde toplanan uğursuz bir güç bütün maçı tehdit ediyor. Bir dakika ya, resmen buzdan zombiler bütün dünyayı kılıçtan geçirmek için adım adım geliyor. Kimsenin umurunda değil ya. Oğlum, totonuzdan dondurma yapacak adamlar, niye harekete geçmiyorsunuz? Dizideki aksiyon ve entrika oranına baktığımızda oldukça orijinal bir senaryo olduğunu düşünebilirsiniz. Ama her orijinal senaryo gibi Game of Thrones da tarihten ilham alıyor. Bakınız, Game of Thrones haritasından bir kıta. Şimdi İngiltere haritasına bir bakalım. Çakallar. Dahası var. Bakınız, başka bir kıta. Sadece haritalar değil, olaylara baktığımızda da birçok olay ve figürün özellikle Güllerin Savaşı'ndan esinlendiğini görüyoruz. Ve sen bebeğin babasının ben olduğumu söyledin. Gürü, nefes al. Nefes al, sadece nefes al. Karnındakini düşün. Oğlum bu değil, bu benim oynadığım dizi. İngiliz tarihindeki Güllerin Savaşı, Battle of Roses olan. İlber hocam, bir destek atar mısınız? Dizilere çıkıp bana yalan söylemesinler. Yalan mı söylüyorlar? Yalan söylemesin kardeşim. Yani Senaryolarda mı sorun var? senaryolarda bir kere zaten palavra. Her savaşı Amerika'nın kazandığı, her olayda Amerika'nın haklı olduğu dizilere benzemiyor Game of Thrones. Tarihteki olaylardan ilham alınmış ve hikayeler başka bir formda fantastik bir dünyaya uyarlanmış. Bu dünyada kimler mi var? Sürekli Pitch diye anılmasına rağmen acıların çocuğu değil, kumandan olmuş Jon Snow. Evcil hayvan olarak ejderha besleyip sarı sarı saçları, renkli gözleriyle yiğit Deluanlıları etrafına toplayan Khaleesi. I found my love in Portofino. Ensest ilişkileri, bitmek bilmeyen hırsı ve sinsiliğiyle Türk dizilerinin şirret kadınlarını aratmayan Cersei. If you ever call me sister again, I'll have you strangled in your sleep. Boyu küçük ama işlevi büyük olan Tyrion Lannister. I'm not threatening the king, sir. I am educating my nephew. Bronn, the next time Sir Merwin speaks, kill him. İçik tanrıçının kehaneti, içik tanrıçının kehaneti diye nice yiğit kralların aklını karıştıran Kızıl Rahibe Melisandre. This war of five kings means nothing. The true war lies to the north, my king. Death marches on the wall. Only you can stop him. Ve türlü güç ve sinsiliğe muktedir onlarca karakter. Dünya çapında 25 milyon kişi dizinin sıkı takipçisi. Bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri de belki de herkesin kendinden ve kültüründen bir şeyler buluyor olması. Simalara bakınca biz de kendi kültürümüzden çok şey bulabiliyoruz. Bu dizide kendi kültürümüzde görmeye alışık olmadığımız bir şey varsa o da aşırı seks içeren sahneler. Çünkü bizim kültürümüzde seks yok. Biz sporla yürüyoruz. Bölünerek çoğalıyoruz.
Her bölümde karşınıza çıkacak bolca meme, toto, öbüşmeler ve sevişmelerle dumura uğrayabilirsiniz. Merak. Gazeteciler de uğramış olacak ki serinin yazarı George Martin abiye sormuşlar. Abicim her bölüm kim kime dumduma, bunlardan özellikle bazıları sizi rahatsız etmiyor mu? George abi şöyle cevap vermiş. Benim işim tarihi anlatmak ve antik zamandan bugüne kadar seks ve şiddet her zaman tarihimizin bir parçası oldu. Dizide yaşanan olaylar günümüzde yaşadıklarımızdan pek de farklı değil. Hakkı da var şimdi George abinin. Taciz, tecavüz, cinayet haberleriyle her gün karşılaşıyor ve artık ne yazık ki okuyup geçiyoruz. Bir insanın kafasına balta saplanmasını heyecanla izliyor ama cinsellik içeren sahneleri görünce ortalığı birbirine katıyoruz. Hangisi daha tehlikeli? Takdiri size bırakıyoruz. Şaka şaka.